Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde Hatimun el-Esammu fi Tariqil Hacci isimli metnimizi okuyacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar metnimizin hemen başlığını bir anlamaya çalışalım. Bakınız Hatim bu kişi ismidir. El-Esam onun artık sıfatıdır ya da lakabı olarak ifade edebiliriz. Hatim El-Esam şeklinde bilinmektedir. Tabi burada El-Esam kelimesi arkadaşlar bir sıfattır ve sağır anlamına gelmektedir. Onu söyleyelim. Fi tarikil hacci hac yolunda anlamına gelmekte. Hatim el-Esam haç yolunda şeklinde metnimizin başlığını ifade edebiliriz. Evet, biraz sonra metnimiz Hatim el-Esam'ın ma dair bize bir bilgi verecek. Biz de bakalım göreceğiz nelerden bahsediyor. Hemen işaretleyicimizi açıp metnimizi okumaya arkadaşlar başlıyoruz. Evet, Uştuhira meşhur oldu. Hatim el-Esam mı? Hatim el-Esam şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Bunu bir kez daha söyleyelim tabii. Bu artık kendisinin bir lakabıdır. Tabii biz burada sağır efendim Hatim demeyeceğiz. Metinlere baktığımız zaman Hatim el-Esam olarak isimlendirildiğini görmekteyiz. Ki Hatim el-Esam hakkında arkadaşlar İslam Ansiklopedisine bakabilirsiniz bilgi edinmek için. Ne ile meşhurdu? Biz salahati ve husnü tevekkülü alallahi celle ve ala diyelim. Bakın meşhur idi. Ne ile? Biz salahati. Burada güvenilirlik diyebiliriz arkadaşlar. Doğruluk diyebiliriz. Dürüstlük diyebiliriz. Burada salaha kelimesine iyi insanlı, iyilik diyebiliriz. Biz doğruluk, dürüstlük diyelim. Hatim el-Esam doğrulukla ve husnü tevekkülü alallah, Allah'a da güzel tevekkülle, güzel bir tevekkül etmekle de Allah'a meşhur idi şeklinde burayı anlayabiliyoruz. Celle ve ala dedik. Devam ediyoruz. Ve kezalike yine böylece biz zuhdi fi dünya şimdi züht kelimesine baktığımızda fi harfi ceri ya da ala işte düzeltiyorum an harfi ceri ile kullanıldığını görmekteyiz. Dünyayla değer vermemek, dünya nimetlerine önem vermemek gibi burada biz zuhdi dünyayı da anlayabiliriz. Dolayısıyla dünya nimetlerine önem vermemek Allah'a güzel bir tevekkül ve e, doğrulukla meşhur idi Hatim el-Esam diyoruz arkadaşlar. Fela yemlikü sahip değil min malin yani mala sahip değildi. Burada malı para olarak da kabul edebiliriz. İlla halila ancak az bir malı vardı. Malı mülkü vardı diyelim arkadaşlar. Aler rağmi min kesrati iyalihi aler rağmi min bir şeye rağmen ne ya kesrati iyalihi böyle ailesinin çokluğuna rağmen burada tabii ki çocuklarının sayısının biraz çokluğunu anlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ailesinin çokluğuna rağmen az mala sahip idi şeklinde bunu ifade edebiliriz. Tabi burada arkadaşlar yemlikü bir muzari fiildir gördüğünüz gibi. Eylem geçmişte olduğu için biz bunu e, sahip değildi şeklinde ifade edebiliyoruz. Celese oturdu. Hatim ma'a eshabihi arkadaşlarıyla birlikte oturdu ya da arkadaşlarının yanına oturdu diyebiliriz. Zate leyletin bir gün, bir gece düzeltiyorum. Yetezâkeru ne el hacce haccı böyle müzakere etmek, konuşarak diyelim, konuşmak üzere, müzakere etmek üzere oturdu. Bir gece arkadaşlarının yanına haccı müzakere ederek, arkadaş ederek oturdu diyoruz. Tabii eylemi arkadaşlarıyla birlikte yapıyor. Bakın yetezâkeru burada efendim arkadaşlar çoğul kullanılmış. Burada eshabi kelimesinin çoğul olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yetezâkerûnel haccayı ashab kelimesinden
hal olarak kabul ederiz. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Ee, Arkadaşları haccı konuşurken bir gece arkadaşlarının yanına oturdu diyebiliriz. Feştaka kalbuhu, feştaka özledi, özlem duydu. Kalbuhu onun kalbi ila hacci beytillahil haram. Beytullah haramı arkadaşlar hac etmeye özlem duydu ya da burada iştaha istedi anlamına da gelir. Onun kalbi Beytullah'ı hac etmeyi istedi şeklinde de ifade ederiz arkadaşlar. Fe'ade ila beytihi. Bunun üzerine ade ila beytihi evine döndü. Sümme nazara sonra baktı ila evladihi çocuklarına kailen lehum. Onlara şöyle diyerek çocuklarına baktı. Levezintum eğer izin verirseniz li ebikum babanıza en yethebe gitmesine babanızın gitmesine diyeceğim burayı ila beyti rabbihi Rabbinin evine yani Beytullah haccen hac etmek için hadel ame efendim bu sene. Şimdi burada Lev izin verirseniz okuduk ama arkadaşlar izin verir misiniz şeklinde ifade edeceğiz. Babanıza bu sene hac etmek için Rabbinin evine gitmesine sizler izin verir misiniz şeklinde bu son cümlemizi anlıyoruz. Başka neye? Ve yed'u ve leküm ve de sizin için dua etmesine diyelim. Dolayısıyla hac etmek için Rabbinin evine gitmesine ve sizin için dua etmesine, gidip de size de dua etmesine babanıza izin verir misiniz şeklinde anlıyoruz. Fakalet zevcetuhu ve evladuhu. Onun çocukları ve eşi fekalet dedi. Ne dedi? İnnena biz la nemliku şeyen. Biz bir şeye sahip değiliz. Yani bizim bir şeyimiz yok. Fekeyfe sen, fekeyfe nasıl? Tetrukuna bizi bırakırsın ve nahnu fi hadel haleti. Biz bu durumdayken sen bizi nasıl bırakırsın? Şimdi burada lena la nemliku şeyen ifadesini arkadaşlar anlarken yani bizim efendim yiyeceğimiz içeceğimiz anlamında geçimimizi efendim temin edeceğimiz anlamında bir şeyimiz yok şeklinde anlıyoruz arkadaşlar. Fekalet dedi es-sura. Bunun üzerine de dedi. Es-sura dediği burada küçük kız arkadaşlar. Sura bir sıfattır müennes için kullanılmakta. Zaten şurada da galetten anlıyoruz bunu. Küçük kız dedi diyelim. Da'u ebi da'u bırakınız babamı yezheb gitsin lil hacci hacca gitsin. Hac yapmak için gitsin. Bırakınız babamı da hac için gitsin. Fe innehu o nakilun lir rızkı. O nakilun taşıyandır. Lir rızkı rızkı taşıyandır ya da rızkı getirendir diyebiliriz buraya. Veleyse bir razzakın rızık veren değildir. Enteresan bir cümle arkadaşlar bakınız. Çok güzel bir cümle. Rızık veren değildir. Rızkı taşıyandır, ulaştırandır gibi anlıyoruz burayı. Fekalu onlar da dediler ki sadakat doğru söyledi. Vallahi Allah'a yemin olsun ki hâzihi sagiratü bu küçük kız vallahi doğru söyledi dediler. İzheb git ya ebana ey babamız haythu ahbebte istediğin yere git. Ey babamız istediğin yere git şeklinde burayı ifade ettik. Ve takabbelallahu minke salihal a'mali. Ve takabbelallahu. Allah kabul etsin senden neyi? Salihal a'mal. Salih amelleri diyoruz arkadaşlar. Allah hatta burayı Allah senin salih amellerini kabul etsin şeklinde ifade ediyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar kelimeleri kırık anlamlarını önceliyoruz ki kelime öğrenmenize katkı sağlaması açısından akabinde de güzel Türkçe ifade etmeye çalışıyoruz. Devam edelim. Safara gitti Hatim muhrimen bil hacci. Burada muhrimen hac için ihramlı bir şekilde, ihrama girmiş bir şekilde diyebiliriz. Ya da hac için ihram elbisesini giymiş bir vaziyette gitti diyelim ya da yolculuk yaptı diyebiliriz. Raciyen umarak minallahi teala Allah'tan umarak el haccel mebrura kabul edilmiş bir hac. Allah'tan
kabul edilmiş bir hac umarak ihramlı bir şekilde ihram elbisesini giymiş bir şekilde gitti diyebiliriz buraya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ba'de muddetin bir süre sonra nefide bitti el malumal min beyti Hatim'in. Hatim'in evinden mal tükendi. Yani parası Hatim'in evinin efendim azı burada belki yiyeceği içeceği tükendi diyebiliriz arkadaşlar. Ve alime öğrendi el ciran komşular. Niye öğrendiler? Bir seferihi Hatim'in seferini yolculuğunu öğrendiler. Yolculuğa çıktığını öğrendiler. Ve lamu bunun üzerine lamu böyle ayıpladılar ala ehli beyti Hatim'in gailine. Şöyle diyerek Hatim'in ailesini böyle ayıpladılar. Ehli beyti Hatim, Hatim'in ailesi demek ya da Hatim'in ev halkı demek arkadaşlar. Lame arkadaşlar ayıpladı, kızdı gibi anlamlara geliyor. Evet. Keyfe nasıl tesmahune lehu bil hacci. Keyfe nasıl tesmahune siz izin verirsiniz. Veriyorsunuz lehu ona bil hacci hac yapmasına. Siz onun hac yapmasına nasıl izin verirsiniz şeklinde anlıyoruz. Ve entüm sizler bakın bu bir hal cümlesidir. Bir hacetin ileyhi ona ihtiyaç duyduğunuz bir halde ya da evet ona ihtiyaç duyarken ya da ona ihtiyacınız varken diyebiliriz. Niçin? liyunfika aleyküm sizin harcamalarınızı ya da sizin üzerine ya da size harcama yapması için arkadaşlar diyebiliriz. Buraya sizin nafakalarınız ya da geçiminiz için şeklinde de anlayabiliriz. Hatta sizin ihtiyaçlarınızı gidermesi için sizin ona ihtiyacınız varken siz onun hac yapmasına nasıl izin verirsiniz şeklinde anlıyoruz bu cümlemizi. Sümme sonra bakınız atebe öyle kızdı evladu Hatim'in çocukları uhtehum es-sugra böyle küçük kardeşlerine kızdı. Ailine şöyle diyerek kızdılar. Lev seketti eğer sen sussaydın lema ezinna lehu lema ezinna biz ona izin vermezdik. Lehu diyelim biz izin vermezdik lehu ona. Buradaki lam tahkik edatıdır arkadaşlar. Tekit lamıdır. Lev kullanımından sonra Arapçada geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla biz kesinlikle ona izin vermezdik şeklinde de anlayabiliriz. Devam ediyoruz. Fehazinet el bintu es-sagiru. Fehazinet bunun üzerine diyebiliriz burada fa'ya. Bu nedenle diyebiliriz arkadaşlar. Üzüldü. El bintu sagiratü küçük kız bir sebebi nedeniyle diyoruz bakınız. İtabi ummiha annesinin kızması ve ihvetiha leha ve de kardeşlerinin kızması kime leha kendisine. Dolayısıyla bunun üzerine annesi ve kardeşlerinin kendisine kızması nedeniyle küçük kız üzüldü diyoruz arkadaşlar. Sümme sonra rafa'at yedeyha ellerini kaldırdı ile semai ellerini gökyüzüne kaldırdı ya da semaya kaldırdı. Ted'u rabbehu Rabbine dua etmek üzere gaileten şöyle diyerek. Bakın burada ted'u yine bir hal cümlesidir. Onu ifade edelim arkadaşlar. İlahi Allah'ım ve seyyidi bunu ben Rabbim olarak ifade ediyorum arkadaşlar. Efendim anlamına gelir kelime anlamı itibariyle. Ey Allah'ım, ey Rabbim şeklinde ifade edebiliriz. Avvettel kavme bi fadlike. Şimdi burada bakınız bir kelime anlamını verelim. Avvette sen alıştırdın. El kavmi bi fadlike lütfunla alıştırdın diyebiliriz. Cömertliğinle alıştırdın da diyebiliriz ya da sen kavmi cömertliğine alıştırdın. Lütfuna alıştırdın diyebiliriz arkadaşlar. Ama diğer taraftan şöyle de diyebiliriz. Sen lütfunla insanlara yardım ettin ya da kavme yardım ettin diyebiliriz arkadaşlar. Cömertliğine insanları alıştırdın şeklinde ifade edersek hem kelime anlamını da söylemiş oluruz hem de kelime anlamlarının da efendim içerisinde bulunduğu bir cümleyi de serdetmiş oluruz. Devam ediyoruz. İnneke sen ve inneke sen la
tuzayyi'uhum, onları ihmal etmezsin. Fela tuhayyibhum, onları böyle hayal kırıklığına uğratma. Ve la tuhcilni ma'ahum, onların yanında beni yüzümü kızartma arkadaşlar diyebiliriz buraya baktığımızda. Veyahut da beni utandırma diyebiliriz arkadaşlar. Beni mahcup etme diyebiliriz. Utandırma diyebiliriz buraya. Ve beynema devam ediyoruz. Ve beynema hum ala hadihil haleti, onlar bu halde iken diyoruz. Bakın beynama iken dedik. Onlar bu haldeyken, onlar bu vaziyetteyken izharace emirül beldeti lissaydi. Birden işte o esnada diyebiliriz, bu izaya fucaiye olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Haraca çıktı emirül beldeti. Yani o beldenin yöneticisi, emiri diyebiliriz. Bugün arkadaşlar valiye denk gelir buradaki emir bağlam itibariyle. Lissayda avlanmaya çıktı ya da ava çıktı. Van kada'a an askerihi ve ashabihi. Askerlerinden ve arkadaşlarından ne yaptı? Uzaklaştı. Saptı diyebiliriz. Uzaklaştı diyelim buraya. Sümme sonra şa'ara, hissetti bir ataşın şedidin, şiddetli bir susuzluk hissetti. Tabii buraya çok susadı dersek hiç fena olmaz kanaatindeyim. Velem yekun semmete beytun akrabu ileyhi min beyti Hatim'in dedik. Velem yekun semmete, yok idi. Bakın arkadaşlar bu şekilde anlam veriyoruz. Beytun bir ev, akrabe daha yakın bir ev, ileyhi ona ya da kendisine daha yakın bir ev yoktu. Min beyti Hatim'in evinden. Dolayısıyla Hatim'in evinden başka dersek daha da güzel anlaşılır. Hatim'in evinden başka kendisine daha yakın bir ev yoktu şeklinde anlıyoruz. Fe bunun üzerine diyelim. Qara'a el babe, kapıyı çaldı. Fekalu, onlar da dediler ki bunun üzerine, men ente, sen kimsin? Kale, o da şöyle dedi. El emiru, emir. Yuridu maen. Su isteyen emir. Ya da şöyle diyebiliriz. Ben emir, su istiyorum. Ya da su isteyen bir emir diyebiliriz arkadaşlar buraya. Ferafaat zevcetu Hatim'in, Hatim'in karısı Rafaat kaldırdı yedeyha, ellerini, bakın arkadaşlar, ile semai, semaya kaldırdı ve galet şöyle dedi. İlahi, ey Allah'ım, subhaneke, sen sübhansın diyebiliriz. Tabi eksikliklerden, noksanlıklardan uzaksın şeklinde bunu da anlayabiliriz. El barihate, dün, bitna ciaen, biz aç idik. Vel yevme, bugünse, yakifül emiru, bekler, el emiru bekliyor, ala babina, kapımızda emir bekliyor, yetlubul ma'e, su isteyerek ya da su istemek üzere emir bugün kapımızda bekliyor şeklinde anlıyoruz. Akavet, arkadaşlar, aldı. Zevcetu Hatim'in eşi aldı. Kuben cediden, yeni bir bardak, ve meleethu, onu doldurdu, maen bariden, soğuk su ile. Barit burada soğuk anlamında. Feşeribe, bakınız burada fa akabinde diyelim. Şeribe içti, el emiru emir, minhu ondan içti, ve statabehu, onu böyle hoş buldu. Çok hoşuna gitti o. Hoşuna gitti, bu huyu suya gönderirsek arkadaşlar, su onun çok hoşuna gitti. Niye? Çünkü çok susamıştı aslında. Sümme sonra se'elel emiru, se'ele sordu, el emiru, emir sordu. Dedi ki, ne dedi? Limen hadihi daru, bu ev limen kimindir? Bu anlama geldi arkadaşlar. Limen hadihi daru, bu ev kimindir? Fekalu, dediler ki, inneha, o yani ev, li abdin salihin, salih bir e, kulundur. Yu'rafu, bilinir, bi hatimin el esam. Ya el esam mı diyebiliriz arkadaşlar, artık bu alemleşmiştir. Hatim el Esham olarak bilinen salih bir kulun
dur diyebiliriz ya da kulun evidir diyebiliriz. Bu ha'dan hareketle dar kelimesine gönderebiliyoruz. Fekalel emir. Emir de şöyle dedi bunun üzerine. Lakat semi'tu bihi. Ben onu işitmiştim. Fekale el veziru. Vezir de şöyle dedi. Ya seyyidi. Ey efendim. Lakat safera hatimun lil hacce. Lakat gitti. Safera yolculuğa gitti. Lakat safera yolculuğa gitti. Hatim lil haccin. Hac için. Dolayısıyla hac yolculuğuna çıktı diyelim. Emsi dün. Ve la yemlikü minel mali illa halila. Ve la yemlikü yok minel mal parası illa halila, az bir parası. Ancak onun ya da sadece onun az bir parası var. Fakalel emiru. Emir de şöyle dedi bunun üzerine. Leyse minel murueti. Böyle muru'e arkadaşlar mertlik demek, insanlık demek, arkadaşlar adamlık demek, erkeklik demek değerli arkadaşlar. Mesela adamlık değildir diyebiliriz arkadaşlar. İnsanlık değildir diyebiliriz. Mertlik değildir diyebiliriz. O zaman leyse minel murueti. Mertlik değildir. Ne mertlik değildir? En netrukehum, onları bırakmak, hakeza böyle. Onları böyle bırakmamız insanlık değildir şeklinde burayı anlayalım. Sonra ehraca çıkarttı surratan bir kese minel mali, paradan oluşan bir kese. Dolayısıyla surreten minel maliye bir para kesesi diyebiliriz arkadaşlar. Hatta içi dolu bir para kesesi dersek de isabet etmiş oluruz. Ve rama biha, bakın rama bi onu attı demek. Bıraktı dersek daha hoş olur arkadaşlar. Fidari Hatim'in, Hatim'in evine onu bıraktı ve gâle li eshabihi, arkadaşlarına da şöyle dedi. Men kim beni seviyorsa, kim beni seviyorsa feli yef'al, yapsın, kema faaltü, benim yaptığım gibi yapsın şeklinde burayı anlayalım arkadaşlar. Ee, Kema faaltü, benim yaptığım gibi, feli yef'al, yapsın şeklinde anladık. Ferama bunun üzerine bıraktı diyelim. Cemi'u eshabihi, onun arkadaşların hepsi neyi bıraktılar? Ma kâne ma'ahum minel mali. Bunu şöyle yapalım bakın arkadaşlar. Ma, o şey ki kâne ma'hum, yanlarında var diyelim buraya. Bakın yanlarında var. Ne var? Minel mal, paradan. Dolayısıyla buradaki ma efendim para anlamındadır. Yanlarındaki parayı efendim ne yaptılar? Bıraktılar. Sümme sonra da insarafu, ayrıldılar ya da gittiler diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ra'et İbnetu Hatim'in Es-Sura. Bakın. Ra'et gördü. İbnetu Hatim'in ya da Ra'et İbnetu okuyabiliriz. Hatim'in kızı. Hangi kızı? Es-Sura, küçük kızı bakın. Gördü. Burada Ra'anın gördü, anladı, fark etti gibi anlamları var arkadaşlar. Enne beytehum, onların evi kat imtele'e doldu bil mali, parayla. Dolayısıyla şöyle diyelim. Hatim'in küçük kızı evlerinin parayla dolduğunu fark etti, gördü. Febeket, ağladı, bukaen şediden, çok şiddetli bir ağlamayla ağladı. Yani çok ağladı demek arkadaşlar. Bunun üzerine çok ağladı. Fekale leha, ona dediler. İhvetüha, kardeşleri ona dedi. Ne dedi? Limaza el buka'ı. Limaza, niçin? El buka'u, ağlama. Burada harfi tarif var arkadaşlar. Dolayısıyla bu ağlama niçin, nedendir şeklinde anlayabiliriz. Kelime anlamı itibariyle. Ancak Türkçe'ye şöyle de aktarabiliriz arkadaşlar. Niçin ağlıyorsun şeklinde anlayabiliriz. Yecibu, gerekir. En tafrahi, senin sevinmen gerekir. Fe innallâhe, Allah, çünkü Allah kat vessa'a aleyna. Şimdi vessa'a aleyna'ya bakalım. Allah bize böyle üzerimize genişletti. Neyi genişletti? Rızkı genişletti arkadaşlar diyebiliriz. Allah bizi rahatlattı diyebiliriz. Allah bize rızkı genişletti diyebiliriz. Allah bize ihsanda bulundu, lütufta bulundu şeklinde de anlayabiliriz. Fekalet, o da şöyle dedi. Tabii küçük kız dedi arkadaşlar. Lakat bitna el barihate ciyaen.
Lakat bitna biz idik. El barihate dün idik. Dün ne idik? Ciaan açlar idik. Dün dolayısıyla biz dün aç idik. Sümme sonra nazara ileyna bize baktı arkadaşlar diyelim. Mahlukun bir mahluk. Bu yaratılmış anlamındadır. Nadraten vahideten bir defa baktı. Bir mahluk. Fe agnana biz de zengin olduk. Agnana arkadaşlar. Fekeyfe nasıl? İza nazara l-haliku ileyna. Yaratıcı bize baktığında nasıl olur? Şeklinde anlayabiliriz. Hatta şöyle diyelim. Yaratıcı bize baktığında acaba nasıl olur? Ya da biz nasıl oluruz şeklinde parantez içerisinde de anlayabiliriz arkadaşlar. Allahümme, Allah'ım unzur ila ebina, babamıza bak. Dolayısıyla burada babamızı gözet diyebiliriz arkadaşlar. Ve debbir lehu ahsene tedbirin. Şimdi burada debbara'nın güne gözetmek anlamı var, planlamak anlamı var arkadaşlar. Diğer taraftan baktığımızda düşünmek anlamı var, idare etmek anlamı var, hazırlamak anlamı var, tertiplemek gibi anlamlara geldiğini ifade ediyoruz. Ben gözet diyeceğim. Ve debbir lehu onu gözet. Ahsene tedbirin en güzel şekilde onu da sen himaye et, onu gözet şeklinde burayı ifade ediyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Emma Hatimun, Hatime gelince fe indema haraca çıktığında muhrimen ihramlı bir şekilde ma ashabihi arkadaşlarıyla birlikte ihramlı bir şekilde çıktığında burada yola çıktığında demek arkadaşlar meriza hastalandı. Kim hastalandı? Emirur Rakbi kervanın başkanı diyelim buraya bakın arkadaşlar. Rakbun kervan demek, konvoy demek. Kervanın başkanı ne yaptı? Hastalandı. Ya da komutanı hastalandı diyebiliriz. Bir tarihi yolda. Velem yecidu onlar bulamadılar. Tabi oradaki insanlar artık kastediyor ya da arkadaşlarını kastediyor. Lehu ona tabiben bir doktor. Yani bu kervanın başına bir doktor da bulamadılar diyelim. Fekalu dediler ki Adhilu aleyhi onun yanına getiriniz el abdes saliha salih bir kulu bakın harfi tarifle kullanılmış bu belirli birisini kastediyor o da Hatimen el Esam Hatim salih kul Hatim el Esam'ı onun yanına bir getiriniz yed'u ve lehu ona dua etmesi için diyebiliriz buraya yani o da dua etmek üzerine onu Hatim el Esam'ı onun yanına getiriniz dedik. Devam ediyoruz. Ferakahu hatimun. Şimdi burada raka arkadaşlar okudu anlamını verelim. Yani dua etti okudu gibi anlamlara gelir. Ona okudu diyelim. Hatim. Ve da'a lehu ve de ona dua etti. Feşufiye iyileşti ardından da. Emirur Rakbi kervanın başı, kervanın efendim komutanı iyileşti. Min maradihi hastalığından iyileşti diyelim buraya. Fe emera emretti bakınız. Li Hatim'in Hatim için emretti. Ne emretti? Bir rahiletin bir binek emretti. Yerkebuha bineceği diyelim arkadaşlar. Bineceği ona bir binek verilmesini aslında emretti. Bunu anlıyoruz. Başka ne emretti? Ve taamin ve şarabin yiyecek ve şarabin içecek. Yiyecek ve içecek yine kendisine verilmesini emretti diyoruz. Sonra bakın burada Name uyudu, Hatim uyudu arkadaşlar. Name uyudu anlamına geliyor. Tilkel leylete o gece uyudu. Nasıl uyudu? Munşagilen böyle meşgul olarak bir emri iyalihi ailesinin durumuyla diyelim. Tabii nasıl meşgul? Düşünüyor burada bu kastediliyor. Ailesinin durumunu düşünerek o gece uyudu diyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Fesemi'a
Buradan devam edelim arkadaşlar. İşitti. Tabii işitti. Kim işitti? Hatim işitti. Münadiyen çağıran birisini, yunadi çağırıyor aleyhi kendisine fi menamihi uykusunda. Dolayısıyla uykusunda kendisine çağıran bir münadiyi işitti diyelim ya da birini işitti şeklinde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Ya Hatim, ey Hatim, men eslaha, kim düzeltirse, eslaha burada düzeltmek anlamında arkadaşlar, muameletehu, davranışını ma'ana, bizim yanımızda. Dolayısıyla kim yanımızda davranışını düzeltirse eslahna, biz de düzeltiriz. Muameletena, davranışımızı ma'ahu, onun yanında. Dolayısıyla bunu şöyle de anlayalım. Kim davranışını bize karşı davranışını düzeltirse biz de ona karşı davranışımızı düzeltiriz şeklinde anlayalım burayı arkadaşlar. Ve devam edelim. İntaha el haccu. İntaha bitti. El haccu hac bitti arkadaşlar. Öyle anlıyoruz burayı. Ade döndü. Hatim döndü. Minel hacci haçtan döndü. Ve hamidallaha kesira. Ve hamidallaha Allah hamd etti. Kesira çok. Allah'a çok hamd etti. Ve lemma raca'a ila evladihi. Ve lemma raca'a döndüğünde nereye? İlâ evladihi çocuklarına döndüğünde ahbarahu ona haber verdiler. Ahbara haber verdiler. Hu ona ennâsı insanlar. Neyi haber verdi? Bima hadese olanları haber verdiler. Lehum onlara. Buradaki hum çocuklara. Yani çocukların başına gelenleri ona haber verdiler şeklinde anlayabiliyoruz. Fa'anaka bunun üzerine diyelim fa'ya. Anaka sarıldı ibnetehu es-sagirate. Küçük kızına sarıldı ve hüve o yebki ağlıyor. Ağlayan kim arkadaşlar? Hatim. Ağlayarak küçük kızına sarıldı diyoruz. Sümme sonra gale şöyle dedi diyelim artık arkadaşlar. Sıgaru kavmin küçüğü kibaru kavmin aharin başka bir kavmin büyüğüdür şeklinde burayı anlayalım. İnnallâhe Allah la yanduru bakmaz ila ekberi küm sizin en büyüğünüze bakmaz. Velakin ancak yanduru bakar ila a'rafi küm bihi kendisini en iyi böyle bilene bakar. Fealeyküm size de gerekir bir marifetihi Allah'ı bilmeniz. Size de Allah'ı bilmeniz gerekir. Başka ve tevekkülü aleyhi ve Allah'a tevekkül etmeniz gerekir ki tevekkül burada itimat etmek, güvenmek gibi anlamlara gelir arkadaşlar. Zaten kelime anlamına baktığımızda bunları sözlükte de görmekteyiz. Fe innehu o yani men yetevekkel alallahi burada burada fe innehu'ya arkadaşlar artık şan zamiri diyelim. Men yetevekkel kim tevekkül ederse Allah'a güvenirse alallahi fehüve o hasbuhu ona yeter. Yani Allah ona yeter diye burayı da anlıyoruz. Ve böylece değerli arkadaşlar metnimizi bitirmiş oluyoruz. Bakınız şu hemen hızlıca silelim burayı arkadaşlar. Metni okumadan önce kelimeleri var. Kelimelerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Kelimelerine baktıktan sonra metni siz okuyabilirsiniz. Siz okuduktan sonra da değerli arkadaşlar e, şöyle yapabilirsiniz. Kelimelerine bakıp siz okuyabilirsiniz. Akabinde de e, takıldığınız noktalarda video kaydına yönelebilirsiniz. Daha sonra tekrar ara vakit buldukça tekrar metni okuyarak metni kendinizde kalıcı hale getirebilirsiniz. Bakın kelimelerimiz burada. Buradan faydalanmakta. Yine fayda var kanaatindeyim arkadaşlar. Evet ben dersimizi burada bitiriyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arapçayla kalmaya devam edin.